Buse'den Marifetler kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone değilseniz videolarımın altındaki abone ol butonuna basarak hemen örgülerimi, videolarımı takip etmeye başlayabilirsiniz. Bugünkü örgü anlatımımda iki şişle çok kolay bayan çorap patik modeli yapımı var. Umarım beğenirsiniz. Bu modelimizi de hep birlikte yaparız. İlk defa örgüye başlayanlar için de kolaylıkla örebilecekleri bir model tercih ettim. Modelimiz bakın böyle dümdüz bir parçadan oluşuyor. Dikildiğinde bakın böyle bu hale geliyor. Ayakta da çok güzel duruyor. Yumuşacık sıcacık tutacak bir çorap patik modeli oldu. Manken ayakta durduğundan çok daha güzel duruyor ayağa giyildiğinde. Şimdi modelimizi kısaca sizlere anlatmak istiyorum. 48 ilmek atarak şişimize başlıyoruz. Modelimiz 37-38 ayak numarası için uygundur sayıları. Diğer ayak numaraları için ise 4 ilmek eksik, 4 ilmek fazla yaparak başlayabilirsiniz. 48 ilmek atarak şişimize başladık. İstediğimiz uzunlukta lastik örgü ördük. Bakın bu kadar ördüm ben. Daha uzun, daha kısa da örebilirsiniz. Daha uzun yaparsanız çok daha güzel olacaktır. Sonrasında 48 ilmeğimizi 12 sıra haroşa örgü ördük. 12 sıra haroşa örgü ördükten sonra 12 ilmek bu tarafta, 12 ilmek bu tarafta kestik. Ortada 24 tane ilmeğimiz kaldı. 24 tane ilmeğimizi ise bakın bu şekilde ayak uzunluğu boyunca ördük. Bakın şu kısmı ölçtüğümüzde şöyle bakın ayağımızın tam denk gelmesi gerekiyor. Lastik örgüden sonrası bakın şu haroşa örgüden başladığımız kısımdan ölçüyoruz. Bu şekilde karar verebilirsiniz ne kadar öreceğinize. Yani ayağınızı şu şekilde tam şu yeşil kısma koyuyorsunuz. Sonrasında bakın üzerine de bunu attığınızda tam denk geliyorsa sizin ayağınız uzunluğunda örmüşsünüz demektir. Uzunluğuna bu şekilde karar verebilirsiniz. Ben toplamda şu kısımdan itibaren saydığımda 80 diş haroşa sırası ördüm. Çorap patiğimiz için gerekli malzemelerimiz böyle yeşil bir renk kullandım. Hem erkek hem bayanlara uygun olsun istediğim için. Bir de krem bir renk kullandım. Şuraya renk vermek için. Şiş numaram 3 milimetre. 3 milimetre olan her türlü şişle örebilirsiniz. İğnemiz var dikiş dikmek için. Ve makasımız var iplerimizi kesmek için. Çorap patiğimizin bakın alt kısmında dikişi yok. Sadece şu yan kısımlarda var şöyle. Onun dışında hiçbir yerinde dikişi yok. Dikme şeklinde şöyle sizlere göstereyim. Bakın şöyle ikiye katlıyoruz. Şöyle. Bakın şöyle dikildiğinde bakın böyle uzun bir çorap patik haline geliyor. Giyildiğinde ayağı bu şekilde duruyor. Umarım beğenirsiniz ve hep birlikte yaparız. Şimdi modelimizin yapımına hep birlikte başlayalım. Evet, şişimizi ipimizi aldık. Modelimize bu lastik kısmından başlayarak ilerliyoruz. Evet, şimdi ilmek atarak başlıyoruz. İpimizi boynumuza attık. Ben ipi boynuma atarak örüyorum. Onu da başlarken sizlere belirteyim. Bu şekilde ilmek atıyorum. Toplam 48 tane ilmek atalım. Evet, ilmeklerimizi sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48. 48 tane ilmeğimizi attık. Şu an örgümüzün ters yüzündeyiz. Ters yüzünden lastik örgümüzü kurmaya başlıyoruz. İlk ilmeği örmeden aldım. Diğer iki ilmeğimi düz olarak örüyorum. İlk sırada ilmekleri örmek biraz zor olabilir. Diğer sıralarımızda kolaylaşacak. İki ilmeğimi düz ördüm. İki ilmeğimi ters örüyorum. İki ilmeğimi bakın şöyle gevşetelim biraz. Düz örüyorum.
2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 2 ilmeği düz, 2 ilmeği ters olarak bu şekilde örelim. Bakın. İlk ilmeği örmeden aldım. 2 ilmeği düz ördüm. 2 ilmeği ters ördüm. 2 ilmeği düz, 2 ilmeği ters ördüm. Bu şekilde sıra sonuna kadar 2 düz, 2 ters olarak ilerleyelim. En son 3 ilmeğim kaldı. Üçünü bir düz örüyorum. Evet, şimdi örgümüzün arka yüzünü bitirdik. Ön yüzüne geçiyoruz. İlk ilmeği örmeden alıyorum. En son ilmeği ben hep düz olarak örüyorum. Şimdi 2 tane ilmeğimiz ters görünüyor. Onları ters ördüm. Bakın 2 tanesi düz görünüyor. Onları düz örüyorum. İlmekleri göründüğü şekilde örüyorum. Burası örgümüzün ön yüzü. Bakın 2 ters, 2 düz. Düz görünenleri düz örüyorum. Bu sıramızda bu şekilde ilmekleri görüldüğü gibi örelim. Evet, bakın yine en son ilmeği düz olarak ördüm. Şimdi örgümüzün arka yüzüne geçtik. Arka yüzünde diğer rengimize geçeceğiz. Yine şimdi diğer rengimizi buraya bağlayalım. Renk geçişlerini örgümüzün arka yüzünde yapıyoruz. Ben o şekilde yapıyorum. Şimdi krem rengi de boynumuza atalım. Örgümüzün arka yüzünde renk geçişini yapacağız. Renk geçişlerinde ilk ilmeği örüyorum ben. Bakın diğer ilmeklerim düz görünüyor. Onları düz örüyorum. Diğer iki ilmeğim ters görünüyor. Onları ters örüyorum. Bakın ikisi düz görünüyor. Onları düz örüyorum. 2 düz, 2 ters. Bu sıramızı da bu şekilde bitirelim. Örgümüzün arka yüzünde renk geçişini yaptık. Şimdi örgümüzün ön yüzüne geçiyoruz. Bakın burası örgümüzün ön yüzü. Bakın lastik modelimiz oluştu. Şimdi burada yine ilk ilmeği örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi göründüğü şekilde örüyorum. Bakın düzleri düz, tersleri ters olarak örelim. Sıra sonuna gelelim. Evet, krem rengimizi de bu şekilde ördükten sonra burası örgümüzün ön yüzü. Şimdi ters yüzünde yeşil rengimize geçiyoruz. Bir yeşil, bir krem rengimizle bakın 1, 2, 3, 4, 5. 5 defa krem rengimizle 1, 2, 3, 4, 5. 5 defa yeşil rengimizle örelim. Sonrasını birlikte yapacağız. Evet, bakın bu şekilde sıralarımızı tamamladık. Şöyle sayalım yeşil rengimizle 1, 2, 3, 4, 5. 5 defa yeşil rengimizle 1, 2, 3, 4, 5. 5 defa krem rengimizle ördük. Bakın krem rengimizdeyiz en son. Şimdi örgümüzün arka yüzüne geçiyoruz. Burada renk değişimi yapacağız. Şu an örgümüzün arka yüzündeyiz. Burada krem rengimizi keselim. Şöyle yeşil rengimizle düğümleyelim. Ve bundan sonra artık yeşil rengimizle devam edeceğiz. Tüm ilmekleri bakın böyle ters olarak öreceğiz. En son ilmeği düz öreceğiz. Bu şekilde tüm ilmekleri ters olarak örelim. Evet, en son ilmeğime geldim. Onu düz olarak ördüm. Bakın örneğimizin patiğimizin arka yüzünde renk geçişini yapmış olduk. Şimdi ön yüzündeyiz. Bakın. Burada tekrardan tüm ilmekleri bakın ilk ilmeği örmeden aldım. Diğerlerini ters olarak örüyorum. Önde ve arkada ilmekleri ters olarak öreceğiz. Yani haroşa örgü uygulayacağız. Bakın böyle bir diş haroşa sırası yaptım. Bu şekilde toplamda 11 diş
haroşa sırası örelim. 12. sıramızda kesmelere başlayacağız. Toplam bu şekilde örgümüzün ön yüzünden saydığımızda 11 diş haroşa sırası örelim. Evet, bakın bu şekilde toplam 11 diş haroşa sırası ördüm. Yine birlikte sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Şu an 12. sıramı öreceğim. 12. sırayı örürken hem de kesme işlemi yapacağım. İlmeklerimi yarıya indireceğim. 12 bu taraftan, 12 bu taraftan keseceğim. Ortada 24 tane ilmeğimi bırakacağım. Evet, şimdi ilmeklerimi kesmeye başlıyorum. 2 ilmeği birlikte örüyorum. 1 ilmeği diğer şişe aldım. Tekrar 2 ilmeği birlikte örüyorum. 2 ilmeği diğer şişe aldım. Tekrar 2 ilmeği bir örüyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. 12 tane ilmeğimizi bakın burada kestik. Şimdi 24 tane ilmeğimizi örelim. Sıra sonuna kadar örelim. Bir dahaki ilmeklerimizi arka tarafta dönüşte keseceğiz. Evet, örgümüzün ön yüzünde ilmeklerimizi bakın burada 12 tanesini kestik. Sonrasında geriye kalan 36 tane ilmeğimizi ördük. Şimdi örgümüzün arka yüzüne geçiyoruz. Arka yüzüne geçtiğimizde ise bu taraftaki ilmeklerimizi keseceğiz. Yine aynı şekilde 12 tane ilmeği keselim. 2 ilmeği birlikte örelim. İlmeği diğer şişe geçirelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. 12 tane ilmeğimizi de bu tarafta kesmiş olduk. Bakın 12 ilmeğimizi bu tarafta kestik. 12 ilmeğimizi bu tarafta kestik. Ortada 24 tane ilmeğimiz kaldı. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 tane ilmeğimizi örelim. Haroşa örgü olarak örelim. Bu şekilde önde ve arkada bu 24 tane ilmeğimizi ayak uzunluğu boyunca haroşa örgü olarak öreceğiz. Evet, şu an örgümün ön yüzündeyim. Bakın patiğimizin şu kısmını ördük. Şimdi şu kısmını ve şu kısmını örüyoruz. Evet, bakın bu şekilde önde ve arkada ilmekleri ters örerek yani haroşa örgü uygulayacağız. Bakın bu şekilde ayak uzunluğu boyunca öreceğiz. Toplam şu kısımdan saydığımızda toplam bakın şu yeşil kısımdan saydığımızda 79 diş haroşa sırası olana kadar örelim. Sonrasını birlikte yapacağız. Evet, bakın böyle toplam şu yeşil kısımdan saydığımızda toplam 79 diş haroşa sırası ördük. Şu kısımdan sayıyoruz. 12 burada. Bakın 12'den sonra tekrar sayıyoruz. 13, 14, 15 diye. Toplam 79 diş haroşa sırası ördük lastik kısmından sonra. Şimdi 80. diş haroşa sıramızda ilmeklerimizi kesmeye başlayacağız.
Burada çorap patiğimizi artık bitiriyoruz. Sonrasında dikim aşamasına geçeceğiz. Şimdi burada 2 ilmeği bir alalım. İkisini birlikte örelim. İlmeği diğer şişe geçirelim. 2 ilmeği bir alalım. İkisini birlikte örelim. İlmeği diğer şişimize geçirelim. 2 ilmeği birlikte alarak örelim. Bakın böyle bitirerek son ilmeğe kadar gelelim. Evet, son ilmek kalana kadar ördük. Son ilmeğimizi şöyle 2 defa örelim. Sıkıca sıkıştıralım ve ipimizi burada keselim. Çorap patiğimizi bitirmiş olduk. Bundan sonra artık dikim aşamasına geçeceğiz. Bakın bu şekilde bitmiş hali bu. Sonrasında dikim aşamasına hep birlikte geçelim. Evet, şimdi çorap patiğimizin dikimine geçiyoruz. Bakın burası bu çorap patiğimizin düz tarafı. Şöyle tersini çeviriyoruz. Şu iki kanadı şöyle birleştiriyoruz. Sonrasında şu kısmını şöyle yapıyoruz. Bakın şu kısmından ya da şu kısmından dikmeye başlayabilirsiniz ya da bu taraftan da başlayabilirsiniz. Burası dikilecek, şurası dikilecek, şurası dikilecek ve şu kısmı dikilecek. Ya bütün kısımlarını ters çevirip dikebilirsiniz ya da böyle düz tarafından da dikebilirsiniz. Nasıl dikeceğiniz size kalmış. Ben öncelikle şu kısımlarını yuvarlayarak dikeceğim. Onu size göstermek istiyorum. O yüzden şöyle tersinden katlayalım. Şöyle tam şu ortasını bulduğumuzda şöyle, şu an çorap patiğimizin ters kısmındayız. Böyle iki ucu birbirine düğümleyelim. Sonrasında şu kısmını biraz böyle içten dikerek yuvarlayalım. Çok sivri, yani şu kısımları sivri durmasın diye bunu yapıyoruz. Bakın böyle şu şekilde duruyorlar. Sonrasında şöyle çevirdiğimizde bakın böyle sivri durmasını önlemiş olduk. Çevirdikten sonra böyle düz kısmından diktim ben. Düz kısmı dediğim yani patiğimizin şu yuvarlama kısmını tersinden yaptım. Şimdi düz tarafından ilmekleri böyle karşılıklı alarak dikmeye başlıyoruz. İsterseniz tamamını patiğimizi ters çevirip ters kısmından da dikebilirsiniz. İsterseniz böyle düz kısmından da dikebilirsiniz. Böyle şu kısma kadar dikelim. Evet, bakın bu şekilde bu kısmına dikimini yaptım. Şöyle göstereyim size dikiş yerini. Bakın böyle hiç ayağı rahatsız etmeyecek şekilde bir dikiş. Sonrasında şimdi katlamıştık. Patiğimizin bakın düz tarafından dikiyorum. Yani ön kısmından dikiyorum. Tersinden dikmiyorum. Sizler isterseniz tamamını tersinden dikebilirsiniz. Bakın şu kısmında döndükten sonra şu iki bölümü birbirine dikeceğim. Şu kısma kadar. Sonrasında şu kısmı şöyle bu kısma geçeceğim. Buraya kadar dikeceğim. Yine şu uç kısmını iğneyi içeriye alıp ters kısmından dikelim. Aynı şu kısım gibi yuvarlayarak. Sonrasında ipi koparttıktan sonra tekrar iğnemizi ipimizi geçirelim ve şu kısmını dikelim. Sonrasında çorap patiğimizi bitirmiş olacağız. Evet, bakın çorap patiğimizin bütün kısımlarını tamamladık. Dikiş kısımlarını bakın şöyle ve şu kısmındaki dikişlerini tamamladık. Sonrasında bakın böyle çorap patiğimiz bitmiş oldu. Umarım faydalı bir video olmuştur. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Ve hep birlikte bu modelimizi de
yapmış oluruz. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız da çok mutlu olurum. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.